Yeni bir Sailor Peace videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle The World yani Dio nasıl alınır onun hakkında konuşacağız. Şimdi bu Dio arkadaşımızı çağırmak için gerekli olan en önemli parça tabii ki de çağırma parşömeni. Neden parşömen diyorum? Çünkü bana daha güzel geliyor. Şimdi bize lazım olan Dominion Brand. Ben ise ne yapacağım? Sizlere bu Dominion Brand nasıl kolay çıkıyor onun hakkında konuşacağım. Şimdi bakın bize gerekli olan şeyler birincisi luck, ikincisi de drop şansı. Şimdi luck'ınız yeterince iyiyse zaten mesela bende 833 luck var. Luck Relic'le birlikte 833 oluyor. Çünkü Luck Relic %20 şans veriyor. Yanında da bende 2x Game Pass olduğu için %40'a çıkıyor bu. Ondan dolayı 833 şansım var. Bu Luck Relic'i de burada Relic Forge'dan 30 tane Relic Part 5'ten 25 tane de Part 6'dan çıkarmanız lazım. Bunlar da tabii ki de buradan düşüyor. Başka hiçbir yerden düşmüyor. Bakın dikkatle dinleyin, buradan düşüyor arkadaşlar. Şimdi gelelim ben bu luck'ı nasıl 833 yapıyorum. Şimdi birinci olarak bende Luck Burn var. Bu bana %35 luck veriyor. İkinci olarak Radiant Rune var. Bu bana %28 luck veriyor. Üçüncü olarak Clan Eminence %12 luck veriyor. Ve Primordial %15 luck veriyor. Şimdi bunun yanı sıra zaten Ascension'dan da kazanıyordum. Base stat olarak da %100 luck'ım var. Bunlara ekstra olarak da Fortune Choose'un spec pasifim var. %6.7 oradan geliyor. Ve bir de tabii ki de Power'dan 17.3. Buradan da 17.3 kazanıyorum. Hani bunun title'ı var, skill ağacı var, infinite hour'ı var. Onlara girmeyeceğim. Ben size şu anda anlatmak istediğim şey luck'ınızı olabildiğince yükseltin ve bunun yanında da tabii ki de şurada gördüğünüz artı bir drop şansı. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şimdi ben buna vurduğum zaman mesela Dominion Brand düşecekse sizde yüzde kaç bilmiyorum. Ben de o şu an %55. Yani %55 şansla artı bir fazladan Dominion Brand kazanıyorum. Yani bir geleceğine 2 geliyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Burada da gösterdiğim gibi 29.6 şansla artı bir drop veriyor. Siz buna %30 deyin. Bir de bizde klan olarak Eminence klanı var. Bu arada Eminence klanınız yoksa Monarch klanı da olur. Ama Eminence klanının şansı daha yüksek tabii ki de. Buradan da %25 şans geliyor. Tamamen. Buradan da %25 şans geliyor. Bu da %55 artı bir drop şansı demek. Ve ekstra olarak bende de 2x Game Pass olduğu için 2x luck demiyorum bakın. 2x drop Game Pass olduğu için normal olarak Dominion Brand 2 tane düşüyorsa 3 tane düşüyor. Ve böylelikle hızlı Dominion Brand'lerinizi kasabilirsiniz. Şimdi bu Dominion Brand kasma olayını anlattığıma göre gelelim bu Dio abimiz nasıl alınıyor onun hakkında konuşalım. Şimdi bizden bir tane Primordial Bloodline istiyor. Bu Primordial Bloodline Stone'dan çıkıyor arkadaşlar. Kendisi Legendary'dir Primordial Bloodline ve PT'si yanlış hatırlamıyorsam 750 idi. Her 750'de bir Legendary verdiği için Primordial Bloodline çıkarabilirsiniz 750'de bir. Ama bu tabii ki de size erken de çıkabilir. Bana çünkü ben yanlışlıkla bir tane Legendary rolladığım için ondan sonra sanırım oyun bana acıdı ve bir tane Primordial Bloodline verdi erkenden. Bu arada bu Bloodline'lar herhangi bir NPC'den düşüyor, bilginiz olsun. SA1'de denemedim ama SA2'deki herhangi bir NPC'den düşüyor. Şimdi Primordial Bloodline'ınızı varsayıyorum. Gelelim bunun ünvanına. Bunun ünvanı 175 kere eğer Dio'yu keserseniz garanti olarak veriyor. Ama bu erken de çıkabilir tabii ki. Ama bana 175. de çıktı. Buna yapacak bir şey yok yani. Siz de umarım erkenden çıkar. Şimdi bunun title'ını da aldığınızı düşünüyorum. Geri kalanlar zaten Dio'yu keserek kazandığınız itemlar. 80 tane Dominion Brand. Bu şuradaki NPC'lerden düşüyor. 20 tane Power Fragment, 12 tane Time Remnant, 6 tane World Core ve 2 tane Vampire Omen. Şimdi elinizde yeteri kadar Dominion Brand varsa buradan Dio'ya otospawn'a gelip bunu kesmeye başlayabilirsiniz. Al sana da muda. Ben şu anda luck build'inde değilim, hasar build'indeyim. O yüzden bunlar böyle gözüküyor. Hızlı kesip size göstermek için yapıyorum. Şimdi bunları kesmekte hiçbir sorun yok. Yani Dominion Brand'de kasmakta hiçbir sorun yok. Dio'yu çağırıp Dio eşyalarını çıkarmakta sorun yok. Bloodline'da sorun yok. Ama asıl sorun Dio'yu aldıktan sonraki F skill'ini alabilmekte. Şimdi neden öyle diyorum derseniz anlattıktan sonra anlayacaksınız dediklerimi. Yeteri kadar Dio kestikten sonra buradan gelip Dio NPC'ni almaya yerine gelip Dio'yu aldığınızı varsayıyorum ve şimdi asıl olaylar başlıyor. Şimdi sizden 20 tane hard şekilde Şimdi sizden 20 tane zorlukta, burada gördüğünüz gibi zorlukta Dio kesmenizi istiyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok, kesebilirsiniz. Bu normal klasik her stilde istenen görevlerden bir tanesi. Ama absürt görevlerin 3 tanesi şöyle bir şey.
Bu arada ben NPC'lerde denedim. NPC'ler dışında oluyor mu bilmiyorum ama ben NPC'lerde denedim ve sizin de NPC'lerde denemenizi öneriyorum. Abi buraya gelip 250 kere, bu arada bu ikinci görev, 250 kere şöyle şunu spam atmanız lazım. Ben bu görevi ilk gördüğümde zannediyordum ki V skilli ile 250 tane NPC kes görevi zannediyordum. Sonradan çaktım ki bu 250 kere V tuşuna bas göreviymiş. Ben bunu sonradan anlayınca şok oldum. Ne demek yani 250 kere çok fazla abi, inanılmaz fazla. Neyse bunu yaparsınız diye düşünüyorum. Çünkü arkada anime izleyip burada otomatik skill'i bırakıp yaparsınız. Bunda da bir şey yok, hadi eyvallah. Ama abi asıl olay 3. ve 4. görevde. Bu arada bunların hepsinin taktiklerini anlatacağım ben size. Hiçbir sorun yok. 3. görev sizden 10 tane Garou kesmenizi istiyor. Ve bu Garou biliyorsunuzdur ki her yarım saatte çıkan bir boss. World boss bu arada bu. Orada World boss yazıyor. Yani bu World boss demek Garou demek. O da zaten Punch adasında çıkıyor. Abi 10 defa kesiyorsunuz. Yani inanılmaz uzun sürüyor zaten. Ve şöyle bir olay var. Her yarım saatte bir çıkıyor eyvallah ama siz eğer diyelim yarım saatte çıktı ama 40. dakikada kestiniz. Bu demek değildir ki diğer yarım saatte çıkacak. Hayır. Siz eğer 45. dakikada Garou'yu kestiyseniz bu yarım saat 45 dakikadan sonra devam ediyor. Yani 30. dakikadan sonra değil. Her böyle buradaki server time'da yarım saatten sonra değil. Kestiğiniz zamana bağlı olarak yarım saatten sonra. Umarım anlamışsınızdır. Biraz garip anlattım çünkü. Şimdi nasıl bunu daha kolay keseceksiniz onu anlatacağım şimdi sizlere. Şimdi burada gördüğünüz gibi Punch adasında Cosmic Being. Adı Cosmic Being. Buna Garou diyeceğiz tabii ki de. Çok saçma bir isim bu. Buraya geldiniz. Elinize şöyle bir Goji alıyorsunuz. Tam şu hizadaydı. Bilmiyorum. Bunu tabii ki şu anda test edeceğiz. F tuşuna basıyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Burada hem Garou'ya vuruyoruz hem de NPC'lere vuruyoruz. 5'i birden ölüyor. 5'i birden ölüyor. Şuradaki spotta. Tam burada durursanız ve böylelikle Garou geri gitmiyor. Bunu bu arada aynı yerde Ice Queen'in V'siyle de yapabilirsiniz. Bazen Garou geri gidiyor. Onu bir test etmeniz lazım. Bende birkaç kere geri gitti çünkü. Hatta bakayım denemiştim. Bakın. Yani çok az bir oynamış. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama ben Gojo'yu öneriyorum. Çünkü Gojo da oynamıyor yerinden. Bu aynı şekilde Dio'da da geçerli. Dio da yerinden oynatıyor. Şu an ben yanına gittiğim için fark edemeyeceğiz ama videoda bence durdurup fark edebilirsiniz. Tam ortada değildi. Onun dışında dediğim gibi Gojo ile farmlarsanız AFK şekilde farmlayabiliyorsunuz. F skill'ine otomatiğe bırakırsanız. Bunu da hallettiğimize göre geriye 4. görev kalıyor. 4. görevimiz ise 10 tane deniz yaratıkları kesmenizi istiyor. Yani Kraken ve Serpent. Bunları da nasıl keseceksiniz? Ya bu arada cidden çok zor görevler. Eyvallah oyun yapımcıları. Yani bir tane stil almak için bir günümüzü harcıyoruz ya. Cidden zor yani. Hadi tamam oyun kolay dedik, AFK oyun dedik, eyvallah da yani bu kadar da zor yapma, gözünü seveyim. Altı üstü bir stil alacağız ya. 10 tane Garou, 10 tane Serpent, Kraken kesmek ne demektir ya Rabbim. Of. Neyse. Bakın arkadaşlar. Punch adasında böyle burada arkaya gelirseniz, biz bu arada arkadaşlarla bu arkada kesiyoruz. İstediğiniz her yerde kesebilirsiniz ama biz burada daha çok çığını düşündüğümüz için burada kesiyoruz. Şimdi bunun bir küçük bir taktiği var. Şimdi siz denize açıldığınız zaman üstte bir tane bildirim çıkacak. Bakın çıktı. Bildirim çıktıktan çok az daha devam ederseniz şöyle tamam. Bu civarlarda beklemeniz lazım arkadaşlar. Eğer buraya kadar izleyen varsa videonun altına yorumlarda Garou Dio'dan daha güçlü diye yazarsanız ilk yazan 5 kişiye 1000 tane clan reroll veriyorum. Bu arada o bildirimin çıkması lazım. Bu tamamen bounty'nize göre çıkıyor. Eğer bounty'niz yüksekse daha fazla çıkma olasılığı artıyor. Düşükse çıkma olasılığı düşüyor arkadaşlar. Ama eğer burada 5-6 kişi ya da 7-8 kişi durursanız ve farmlarsanız tabii ki de çıkma olasılığı çok büyük bir ölçüde artıyor. Yani siz topluca bunu farmlamaya çalışırsanız daha çok eşya elde edersiniz. Çünkü daha çok çıkıyor. Ben şu an tek başıma beklediğim için çıkma olasılığı cidden çok düşük. Yani 10 dakika beklesem gene çıkmayabilir. Beklersem çıkabilir. Bilmiyorum. Tamamen şansa bağlı. Ama biz 5-6 kişi beklerken her böyle bir 4-5 dakikada ya da 3 dakikada bir çıkıyordu. Hatta bazen ardı ardına 2 tane falan çıkarıyordu. Kraken'den değil bu arada. Kraken ve Serpent aynı anda çıkıyordu. Bunu böylece farmlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu topluca yapılan bir etkinlik. Topluca bir yapılan etkinlik olduğu için arkadaşlarla farmlamanız daha iyi olur. Discord kanalımıza gelip oradan eğer chat'e yazarsanız illaki sizinle birlikte kasmak isteyen arkadaşlar olacaktır. Buna ben de dahil bu arada. Çünkü benim de hala çok ihtiyacım var. Şu gelmişken bir tur şunu keselim. Evet kestik. Yani title düşer diye ümit etmiştim de title düşmedi, yapacak bir şey yok. Hatta hiçbir şey düşmedi.
Şimdi sizlere Dominion Brand'e nasıl çıkacağını anlattım. Dio görevlerini anlattım. Kozmik Arrow'yu nasıl kolay keseceğinizi anlattım. Deniz yaratıklarını nasıl kolay keseceğinizi anlattım. Başka anlatmadığım bir şey var mı bilmiyorum. Eğer unuttuğum veya eksik anlattığım bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Son bir şey. Videonun sonuna showcase'i koyacağım bilginize. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Hoşçakalın.